Saten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda ise iki şişle örülen en kolay, en pratik patik modeli yapımını sizlere anlatacağım. İnşallah beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Özellikle ilk defa iki şişle örmeye başlayanların mutlaka tercih etmesi gereken bir patik modeli. Ayakta duruşu da çok şık ve çok da kullanışlı bir patik modeli. Ayağı hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Alt tabanla hiçbir dikişimiz yok. Sadece şu üst kısımda, bir de şurada topuk kısmında bir dikişimiz var. Böyle bir fiyonkla da süsledim ben. Fiyonkumuz da patiğimize çok yakıştı. Renk de modele çok güzel uydu. Böyle dümdüz örgü bir parçadan oluşuyor. Kare bir örgü parçadan. 46 ilmek atarak şişimize ben örgümüze başladım. Daha küçük ayak numaralar için 2 eksik, daha büyük ayak numaralar için 2 fazla yapabilirsiniz ilmek sayısını. Bu patik modelimiz 36, 37, 38 ayak numaralarına kadar olur. Haroşa örgü olduğu için esneyen bir model. Sonrasında 42 diş haroşa sırası ördüm. Toplam 45 diş haroşa sırasını örgümüzü bitirdim ben. 42 diş haroşa sırası hiç ilmek sayısını artma eksiltme yapmadan ördüm. Bundan sonraki sıralarımızda eksiltme yapacağız. Onu videonun içerisinde sizlere açıklıyor olacağım. Şimdi sizlere ölçü vermek istiyorum. Bu ölçü tam 17 santim. Yani burada 46 ilmekle ördüğümüz sıra sayımız 17 santim uzunluğunda. Şöyle ölçelim. 18 santim uzunluğunda. Şimdi 2-3 sıra daha öreceğiz. Santimimiz biraz daha fazlalaşacak şu boy olarak. Şimdi patiğimizin yapımına hep birlikte başlayalım. Tek renk patiklik ip kullandım. 3 mm misinalı şiş kullandım. 3 mm olan her türlü şişle olur. Bir adet de dikiş için iğne kullandım. Evet, ipi boynuma atarak örüyorum ben ve ilmeklerimi şu şekilde atıyorum. 1 2 3 4. Bakın bu şekilde 46 tane ilmek atalım. Evet, 46 tane ilmeğimizi attık. Şimdi burası örgünün arka yüzü, ters yüzü yani. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. Bakın diğerlerini ters olarak öreceğim. Böyle son bir ilmek kalana kadar ters olarak örmeye devam edelim. Son bir ilmeğim kaldı. Onu hep düz olarak örüyorum. Kenarlarımız daha düzgün çıkmış oluyor. Şimdi örgünün ön yüzüne geçtik. Bakın şöyle çizgi çizgi. Şimdi yine her zamanki gibi ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeğe geldiğimde onu düz olarak örüyorum. Şimdi diğer ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Ben ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve böyle haroşa sırasını oluşturmuş oluyorum. Bakın bir diş haroşa sırası yaptık şu an. Bu şekilde hem örgünün arka yüzünde hem ön yüzünde ilmekleri ters olarak örmeye devam edelim ve toplam 42 diş haroşa sırası örelim. Sonrasında şu uç kısmını birlikte öreceğiz. Şimdi biz 42 diş haroşa sırası örelim. Evet, şu an örgünün ön yüzündeyiz. Ön yüzünden saydığımızda bakın şu haroşa sıralarını sayıyoruz. Toplam 42 diş haroşa sırası 46 ilmeğimle ördüm. Hiç artma eksiltme yapmadan ilerledim. Şimdi 43. diş haroşa sırasını öreceğiz. Örgünün ön yüzündeyiz ve ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer iki ilmeği ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Diğer iki ilmeğin ikisini bir şişime alıp ters olarak örüyorum. Diğer iki ilmeğin ikisini bir şişime alarak ters olarak örüyorum. Böyle ilmekleri 2-2 ters olarak örelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, 2-2 örerek geldim. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da düz olarak ördüm. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzüne geçtiğimde ilk ilmeği yine her zamanki gibi örmeden alıp diğerlerini böyle tek tek örerek sıra sonuna kadar gidiyoruz. Şu an örgünün arka yüzündeyiz ve ilmeklerimizi tek tek
böyle ters olarak örerek sırayı tamamlayalım. Evet, örgünün arka yüzünü ördükten sonra tekrar şu an ön yüzüne geldim. Örgünün ön yüzündeyiz. 43. diş haroşa sırasını ördük. Şimdi 44. sıramızı öreceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer iki ilmeği ikisini bir ters olarak örüyorum. 2 ilmeği ters olarak örüyorum. Yine böyle 2 ilmekleri ters olarak örelim. Sıranın sonuna kadar böyle 2 örerek ilerleyelim. Evet, sırayı tamamladım. Bakın ilmeklerimi daha da azaltmış oldum. Şimdi örgünün arka yüzüne geçtim. Yine ilk ilmeği örmeden alalım. Diğerlerini böyle ters olarak örmeye devam edelim. Sırayı bu şekilde tamamlayalım. Ön tarafa geçtiğimizde ilmeklerimizi kapatarak örgümüzü bitireceğiz. Son ilmeği düz ördüm. Şimdi örgünün ön yüzüne geçtim. 45. diş haroşa sırasını örerken bakın ilmeklerimiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmeğimiz kaldı. Bunları 2 ilmeği birlikte ters ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. Böyle ilmekleri 2 örerek tüm ilmekleri kapatmış olacağız. Son ilmeğimiz kaldı. Onu da şöyle 2 kere ters olarak örelim. İpimizi burada biraz uzun keseceğiz. Dikmek için kullanacağız. Bu şekilde bakın örgümüzü tamamlamış olduk. Şöyle bakalım. Şöyle bitmiş hali bakın bu şekilde. Şimdi dikim aşamasına geçelim. Şuradaki ipime iğnemi geçirdim bakın. Şimdi şöyle tersini çevirelim. Burası ters tarafı. Şimdi tersinden şöyle şu uç kısma doğru gidelim. Buradan dikmeye başlayalım. Şimdi böyle ilmeklerin tek taraflarına batıyorum ben. Şöyle sizlere göstereyim. Bakın buradan tek, buradan tek. Şöyle değil. Bakın şöyle değil. Şöyle. Her iki tarafında iç taraftaki ilmeklerine batıyorum şöyle. Böyle istediğiniz yere kadar, açıklığı ne kadar olsun istiyorsanız oraya kadar dikebilirsiniz. Bakın şöyle. Daha da böyle de dikebilirsiniz. Daha aşağılarda da bırakabilirsiniz. Evet, bu kısmın dikimini tamamladım. Şöyle düz tarafını sizlere bir çevireyim. Bakın böyle. Burada parmak uç kısmında hiçbir toparlanma yok. Yumuşacık. Böyle büzerek dikmedik. Normal dikim yaptık. Bakın şu kısmı. Burayı dediğim gibi ne kadar açıklık olsun istiyorsanız böyle ayağınızı ölçerek dikimini ayarlayabilirsiniz. Ben şuradan 21 diş haroşa sırası saydım. 22.'ye kadar diktim. Şöyle. Yani yarısına kadar dikmiş oldum. Dediğim gibi burayı ayağınıza giyerek ölçebilirsiniz. Şu açıklık kısmının ne kadar olmasını istiyorsanız, bobet formunda istiyorsanız o şekilde dikebilirsiniz. Şimdi topuk kısmının dikimine geçelim. Şöyle kıvırdık. Yine iğnemize ipimizi geçirdik. Arka tarafındayız. Ya yani örgünün ters tarafındayız. Şöyle şuradan bir ilmek aldım. Buradan aldım. Böyle şöyle aldım. Şöyle bir ölçelim. Evet, ikisi de aynı uzunlukta. Burada ufak bir böyle toparlama işlemi yapacağım. Böylece topukta bir sivrilik oluşturmamış olacağız. Şöyle göstereyim size, bakın. Yumuşak bir geçiş sağlamış olduk. Şöyle ovalli. Şöyle manken ayağımızda da göstereyim. Bakın hiçbir sivrilik yok ayağı rahatsız eden. Şimdi de yine aynı şekilde
ilmeklerimizi şöyle içten alarak tek taraflarını şöyle dikerek devam edelim. Evet, fiyonkumuzu yaparken ise daha çeşitli şekillerde de süsleyebilirsiniz. Ben fiyonk yaparak süsledim. Şöyle 12 ilmek atarak şişimize başlıyoruz. 8 diş haroşa sırası mavi rengimle, 5 diş haroşa sırası da şu orta kısmı sarı renkli ördüm. Bakın bu şekilde. Sonrasında yine 7 diş haroşa sırası ördüm. 8.'yi örerken ilmeklerimi kapatarak bitirdim. Şu ortadaki kısmı sadece mavi renkte yapabilirsiniz. Yani farklı renk yapmanıza gerek de yok. Nasıl isterseniz. Sonrasında bakın şöyle ortadan şöyle kıvırarak fiyonkumuzu yapacağız. Şimdi şöyle bağlayacağız. Böyle istediğiniz şekilde bunu bağlayabilirsiniz. O size kalmış. Şöyle sarı rengimle yine ben şöyle bağlayacağım. Şöyle arka kısımdan yapalım bu bağlama işini. Şöyle düğümlerimi yaptım. Bakın. Sonrasında şu düğümü kesebiliriz de kesmeden şöyle iki düğümü birbirine böyle tığ yardımıyla geçirip böyle düğümleyip fiyonkumuzu bu şekilde de bırakabiliriz. Ama ben fiyonkumuzu iğnemizle biraz da diktim. O yüzden şöyle keselim. Şu uç kısma da iğnemizi geçirelim. Şimdi fiyonkumuzu patiğimize şöyle dikelim. Şöyle şu sarı kısımlardan biraz böyle tutturdum ben. Onun dışında mavi kısımları hiç dikmedim. Bakın böyle sarı kısımlardan tutturdum. İki taraftan da böyle bakın şu şekilde tutturmuş oldum. Şimdi bir de burayı düğümleyelim. İpimizi sonrasında kopartabiliriz. Bu şekilde patiğimizin fiyonkunu da tamamlamış olduk. Şöyle patiğimizin bitmiş hali bakın bu şekilde gayet şık, kolay, ayakta da çok hoş duran bir patik modeli elde etmiş olduk. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.